Merhaba arkadaşlar, Color Karnaval YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir tarifle daha birlikteyiz. Amigurumi Among Us Imposter öreceğiz hep birlikte. Kullandığım iplerin marka ve renk numaralarını da videomun açıklama kısmında sizlere belirttim. Orada bulabilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı unutmazsanız da beni çok mutlu etmiş olursunuz. Kanalıma abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Şimdi ben hazırım. Sizler de hazırsanız haydi hep birlikte örmeye başlayalım. Sihirli halka ile başlıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Birinci sırada 6 tane sık iğne örerek bu halkayı dolduracağız. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği çekiyorum. İkinci sıradayız. Bir ayraç kullanalım. Her sık iğne içine bir tane arttıracağız. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. Bu sıramızda toplam 12 adet sık iğne olmalı. Sıra 3. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırıyorum. 1 2 bir sık iğne, bir arttırma, 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 bir sık iğne, bir arttırma. Bu sıramızda da toplam 18 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar 5 sıra, her sırada 18 adet sık iğne olacak şekilde örelim, buluşalım. Ben çalışmamı tamamladım. Böylece birinci ayağı bitirmiş olduk. Burada bir tane zincir çekeceğim ve ipliği kısa kesin. Bu bacaktan bir tane daha örelim ama ikinci bacaktaki ipi kesmeyin. Birinci bacağı birleştirerek daha sonra örgümüze devam edeceğiz. İkinci bacağı da hazırladım. Şimdi iki bacağı birleştireceğiz. Birinci bacağı alalım. Kaldığımız yerden örmeye devam edeceğiz. Bakın en son burada kalmıştık. Buradan örmeye devam edeceğiz. 18 tane sık iğne öreceğim. 1 2 18. Şimdi diğer bacağın üstüne atlayacağız. Buradan devam edeceğiz. İkinci bacakta da 18 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 18. Şimdi arkadaşlar 3 sıra örelim. 3 sıra sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. 3 sıra ördüm. Şimdi burada şöyle yapacağız. Geri döneceğiz ve zincirin dış ilmeğinin üstüne bir sıra 36 tane sık iğne öreceğiz. Bakın böyle. Zincirin dış ilmeğinin üstüne örüyoruz. Sıra sonuna kadar 36 tane sık iğne örelim. 35 36. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha 36 adet sık iğne öreceğiz.
Buradan örmeye devam edeceğiz. Bakın bu zincirin içinden 1 2 3 sıra sonuna kadar 36 adet sık iğne örelim. Sıra sonuna geldiğimizde de ipi biraz dikiş payı bırakarak uzun keselim. Şimdi bu durumdayken çekiyorum ipimi, iğneye geçireceğim. Burada saklı dikiş yapalım ki kapamamız belli olmasın. Tekrar ipliğin çıktığı zincirin içinden geçiriyorum. Şöyle ipi içerlerde bir yerde saklayalım ve kısa keselim. Şimdi kırmızı iplikle burayı kapatacağımız yuvarlak parçayı öreceğiz arkadaşlar. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 ipliği sıkıştırıyorum. Ayraç kullanın, sıra başını kaybetmeyelim. İkinci sıra her sık iğne içine bir tane arttırma öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Üçüncü sıra bir sık iğne bir arttırma öreceğiz. Bir sık iğne bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayın. 18 adet toplam sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne öreceğim. 1 2 bir tane arttırıyorum arkadaşlar. 1 2 Şimdi 2 sık iğne bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda da toplam 24 tane sık iğne olmalı. Sıra 5. 3 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 bir tane arttıracağım. 1 2 3 sık iğne bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. 4 tane sık iğne öreceğiz. 1 2 3 4 bir tane arttıracağım. 1 2 4 sık iğne bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olmalı. Evet, çalışmamızın sonuna geliyoruz. Burada da bir tane zincir kaydırma yapalım. İpliği dikiş payı bırakarak uzun keselim arkadaşlar. Yani bu parçayı dikebilecek kadar uzunlukta ip bırakıyoruz. Ve bu parçadan bir adet daha örelim. Şimdi sırada arkadaşlar üst kısım var. Onu öreceğiz. Üst parçayı örerek çalışmamıza devam ediyoruz. Sihirli halka içerisine 6 adet sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 ipliği sıkıştırıyorum. Ayraç kullanalım. Spiral öreceğiz. Sıra 2. Her zincirin içine 2 tane sık iğne öreceğiz. Yani 6 adet arttırma örüyoruz. Birinci arttırma, ikinci arttırma, üçüncü
dördüncü, beşinci ve altıncı arttırma. Bu sırada toplam 12 sık iğne olmalı. Sıra 3. Bir tane sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. 1, 2. Bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 18 sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne öreceğiz. 1, 2. Bir tane arttırıyorum. 2 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayalım. Bu sıramızda da toplam 24 adet sık iğne olmalı. Sıra 5. 3 sık iğne öreceğim. 1, 2, 3. Bir tane arttıracağım. 1, 2, 3 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4. Bir tane arttırıyorum. 1, 2, 4 sık iğne, 4 sık iğne, bir tane de arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlayın. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olmalı. Şimdi bundan sonra arkadaşlar toplam 12 sıra öreceğiz. 12 sıra, her sırada 36 adet sık iğne olacak. 12 sıra sonra buluşalım. Çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Toplam 12 sıra ördüm. Şimdi bundan sonra arkadaşlar burada yaptığımız, bakın bacakta yaptığımız çalışmanın aynısını yapacağız. 2 sıra öreceğiz. Nasıl örüyorduk? Ters döneceğiz. Şimdi burada ters dönüyoruz. Zincirin içine arka tarafına fulo öreceğiz. Arkadaki ilmeğin üstüne bakın arkadaki ilmeğin üstüne örüyorum. 2 böyle 3. Sıra sonuna kadar 36 tane sık iğne örüyoruz. Daha sonra üstüne bir sıra daha 36 tane sık iğne öreceğiz. Evet, sıra sonuna geldim. Bir sıra fulo ördüm. Şimdi buradan devam ediyoruz. Bir sıra daha 36 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 3. Evet, sıra sonuna geldiğimizde de arkadaşlar burada birleştiriyoruz sıramızı. Bir zincir kaydırmayla bitiriyoruz. İpliği dikiş payı bırakın ve uzun keselim. Şimdi arkadaşlar bu parçayı, bu kısmı güzel bir şekilde oturtturup dikeceğiz. Nasıl dikeceğiz? Şimdi bakın burada 36 tane sık iğnemiz var. Burada da 36. Bir sık iğneye bir sık iğne karşılık geliyor. Tam olarak her bir sık iğneyi buradaki bir sık iğne ile karşılaştırarak dikeceğiz. Bunu böyle çevirin, aslında daha rahat dikersiniz. Buradan başlayın dikmeye. Şimdi bakın bu fulolardan itibaren dikeceğiz. Şimdi şurayı bir tutturacağım. Sonra buradan geçiriyorum iğnemi ve tekrar yanındakinden geçireceğim. Fulo ördüğümüz zincirin içinden
geçiriyorum ve tekrar yanındakinden bu tarafa geçiriyorum. Sonra kırmızı parçanın üstünden yanındakinden çıkarıyorum. Sonra tekrar bir sonraki zincirin içinden geçiriyorum. Yanındakinden tekrar geçiriyorum. Dikiyorum. Evet arkadaşlar, dikişi bu şekilde yapacağız. Sıra sonuna kadar dikişimizi yapalım. İçini de elyafla dolduralım ve kapatıp ipi keselim. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Parçayı buraya diktim. Şimdi diğer parçayı da dikeceğiz. Bakın bunu bitirmiştik. Yine burada uyguladığımız aynı işlemi bu parçayı buraya dikmek için uygulayacağız. Aynı şekilde bu iç taraftaki ilmeklerle buradan bir sık iğneyi karşılaştırarak tek tek dikelim. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Bakın diktim parçayı. Daha sonra bu parçayı şu arka bölüme dikeceğiz. Ama dikmeden önce yapacağımız bir işlem var. Şöyle alt parçayı alın. Burası ön. Arkasını çevirin. Arkasında orta noktayı belirleyin. 5 sık iğne buradan, 5 tane de buradan, toplam 10 tane sık iğneyi önce şöyle bir belirleyin. Çünkü bu 10 sık iğne üzerine dikeceğiz bu parçayı. Dikmeden önce dişleri örmemiz gerekiyor. Dişlerin arkadaşlar şu iç kısımdaki yeşil parçalar var, sık iğneler. Onların üstüne şöyle alarak öreceğiz. Şimdi bu 10 tane sık iğneye dokunmayacağız. Burada bir işlem yapmayacağız. Örmeye buradan başlayacağız. Biliyorsunuz burada 36 tane sık iğnemiz vardı. 10 taneye çıkardım. 21 tane geriye kaldı. 5 tane diş işleyeceğiz. 5 dişin, yani dişlerin her birine 3 tane sık iğne üzerine bir diş işleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunu böyle bir çevirin arkaya doğru. Çevirin ki daha rahat örebilirsiniz. Örgümüzü böyle tutarak öreceğiz. Bakın. Buradan örmeyeceğiz. Şöyle çevirin. İpi buradan takarak öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ipliği bağladığım zincirin içinden de örmeye başlayacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane yarım kroşe ama dolu dolu öreceğiz. Şöyle ipliği dolayacağım. Buradan geçiriyorum. Bir tanesini alıyorum. Sonra tekrar doluyorum. İkinci zincirin içinden geçiriyorum. Bir tanesini alacağım. Bir tane. 5 tane ilmek var. Tekrar doluyorum ipimi. Üçüncü zincirin içinden bir tanesini alıyorum. Burada arkadaşlar bakın 2, 4, 6, 7 tane ilmek var. Şimdi bakın hepsini birden topluyorum ve burada sıkı bir düğüm atıyorum. İpi kesiyorum. Sonra bu ipi çekeceğiz arkadaşlar ve içeride saklayacağız. Dişlerimiz bu şekilde oluşacak. Şimdi bunları yaparsınız siz, bu ipi içeri çekme işini. Şimdi devam edeceğiz. Bakın 1, 2. 2 tane atlıyorum. Üçüncüye bağlıyorum ipimi. Yine aynı şekilde öreceğiz. 2 tane zincir çekiyorum. İpe doluyorum. İpliği bağladığım zincirin içine de batacağım. Önce bir tanesini alıyorum. Yanındaki
Bir tanesini alıyorum. Yanındaki bir tanesini alıyorum. Sonra hepsini birden topluyorum ve sıkı bir zincir, bir tane daha zincir çekiyorum. İpimi kısa keseceğim. Göstermiş olduğum gibi aralarında 2 tane sık iğne bırakarak bakın 3 tane daha diş örelim ve bu ipleri iç taraftan çekip temizleyelim. Ben çalışmamı tamamladım. Dişler hazır. Fakat bu dişlerin etrafından da bir sıra siyah iplikle geçerek efekt vermek istiyorum. Siz dilerseniz bu şekilde kalabilir. Ama ben bu efekti vereceğim ki daha güzel gözüksün istiyorum. Şimdi bakın iğnemi şu dipten çıkartıyorum. Şu uçta tepe noktasında şöyle bir çizgi çekeceğim. Bakın burada bir düğüm yapıyorum. Şöyle bir düğümlüyorum. Sonra tekrar şu alttan tutturuyorum. Burada da bir düğüm yapacağım. Gördüğünüz gibi böyle etrafına siyah bir efekt veriyorum. Diğer dişlerin etrafını da bu şekilde dolaşabilirsiniz. Dişlerin etrafından bir tur siyah geçerseniz çok daha güzel duracaktır. Gösterdiğim gibi çalışmayı dilerseniz siz de yapabilirsiniz. Şimdi burayı tamamlayalım ve buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Şimdi aynı çalışmayı bakın burada yapacağız. Ne demiştik? Burada 10 tane sık iğne kalacaktı. Buradan dikeceğiz çünkü. Yine burada bakın şuradan itibaren siz sayabilirsiniz. 2, 4, 6, 8, 10. 11. sık iğne. Bakın burası 11. sık iğne. Yani 10 tane sık iğnem burası. Şöyle işaretleyeceğim. Şimdi bakın buralardan karşılıklı dikeceğimizi düşünürsek yine buradaki uygulamanın aynısını buradan başlayarak yapacağız. Evet, dişlerimiz tamam olduğuna göre sıra geldi. Şimdi bu arka tarafı dikmeye arkadaşlar. Bakın burada 10 tane sık iğne belirledim. Tam ortaladım. 10 sık iğneye denk gelecek şekilde bu bölümü dikiyoruz. Şimdi sırada arkadaşlar önündeki fanusu var. Onu öreceğiz. Gri iplik kullanacağım. Başlangıçta 7 adet zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci zincirin içinden örmeye başlayacağım. 6 tane sık iğne öreceğiz. 1, 2, 6. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. 3 sıra her sırada 6 adet sık iğne olacak şekilde örelim ve buluşalım. Evet arkadaşlar, ben çalışmamı tamamladım. Burada bir zincir çekeceğim. Etrafını bir tur dolanacağız. Bir arttırma öreceğim bu zincirin içine. 1, 2 tane sık iğne örüyorum. 1, 2. Köşeye bir tane arttırma öreceğim. 1, 2, 4 tane sık iğne öreceğim. 1, 2, 3, 4,
köşedeyim. Bir tane arttırma öreceğim. 1 2 2 tane sık iğne öreceğim. 1 2 köşedeyim. Bir tane arttırma öreceğim. 1 2 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 sırayı birleştiriyorum. Burada ipliği kısa kesip arkada saklayalım. Şimdi siyah ipliğimizi alalım. Bir zincir çekiyorum. Sıra sonuna kadar bir sıra zincir kaydırma öreceğiz. Sıra sonunda buluşalım arkadaşlar. Sıra sonuna geldiğimizde burada sırayı birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şimdi burada bir sıra arkadaşlar şöyle öreceğiz. Gri sık iğneden bir tane alacağım. Siyahın ortasından. Gri sık iğneden bir tane, siyahın ortasından. Gri sık iğneden bir tane, siyahın ortasından. Göstermiş olduğum gibi sıra sonuna kadar bir tur sık iğne örelim. Sıra sonuna geldiğimizde de burada bir tane zincir kaydırma, çalışmamı bitiriyorum. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak uzun keselim. Şimdi bu parçayı da arkadaşlar bakın buradan itibaren ikinci sıraya, ikinci sıradan başlayarak dikeceğiz. Göstermiş olduğum gibi siz de iğneyle tutturursunuz ve çevresini dikersiniz. Evet, dikişim tamam. Şimdi sırada fanusun önündeki, şimdi bu cam var burada biliyorsunuz. Bunun önündeki ışık efektini işleyeceğiz. Şimdi şuradan arkadaşlar bir çizgi çizeceğim. Şuradan şuraya kadar. Bir tane daha aynı yerden çizgi çizeceğim ve alt taraftan çıkıyorum. Alt sıradan. Buradan da bir çizgi çiziyorum. Şöyle bakın. Bir tane daha çizeceğim ki bu boşluk kapansın. Şimdi iğnemi şuradan çıkaracağım tekrar bakın. Şuradan çıkarıyorum. Şimdi burada arkadaşlar iğnenin dibini kullanarak geçirin. Şöyle sıra sonuna kadar saralım. Evet, bu çalışmamızı da böylece tamamlıyoruz. Şimdi sıra geldi arkadaki kutuyu örmeye. Yeşil iplikle örgümüze devam ediyoruz. Başlangıçta 10 tane zincir çekeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. İkinci zincirin içine 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 7 tane sık iğne öreceğim. 1 2 ve 7. Son zincirin içine 3 tane sık iğne dolduracağız. 1 2 ve 3. Zincirlerin diğer tarafına dönelim. 7 tane sık iğne öreceğiz. 1 ve 7. Sırayı çıktığımız zincirin içine birleştiriyorum.
Şimdi sıra 2. İkinci sırada bul öreceğiz. Zincirin içine arkadaki ilmeğin üstüne örüyoruz. 1. Zincirin içine arkadaki ilmeğin üstüne örüyoruz. 2. Sıra sonuna kadar 20 adet sık iğne örelim. Geliyoruz 3. sıraya arkadaşlar. 3. sıradan itibaren toplam 6 sıra, her sırada 20 adet sık iğne olacak şekilde örelim ve buluşalım. Evet, son sıraya geldik. Son sıramızda da yine bul öreceğiz. Yani zincirin içine ve ilmeğin arka tarafının üstüne örüyoruz. 2. Sıra sonuna kadar 20 tane sık iğne örelim. Evet, çalışmamı tamamladım arkadaşlar. Şimdi ipliği dikiş payı bırakarak uzun keselim. İçini de biraz elyafla dolduralım. Şimdi içini az elyafla doldurdum. Bakın, çok doldurmayın. Şimdi bu bölümü karşılıklı dikerek bu şekilde, bakın, bir buradan alacağız. Bir de karşı taraftan alıyoruz. Bir sık iğne buradan, bir karşıdan. Sıra sonuna kadar dikip burayı kapatalım. Evet, bu parçayı da arka tarafa düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Bakın, şuradan itibaren yerleştiriyoruz. Şuradan itibaren arkaya düzgün bir şekilde dikelim. Evet arkadaşlar, dikişimi tamamladım. Sizin de çalışmanızın görüntüsünün ekranda gördüğünüz gibi olması gerekiyor. Şimdi bir de başına şapka öreceğiz arkadaşlar. Ben bir ton koyu yeşil renk kullandım. Yeşilin tonu bir ton koyu. Şimdi başlangıçta 6 tane sık iğne örerek çalışmamıza başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 ipliği sıkıştırıyorum. Sırayı birleştiriyorum ve bir zincir çekiyorum. İkinci sıra, her zincirin içine bir tane arttırma öreceğiz. Birinci arttırma 1 2. Sıra sonuna kadar arttırma örüyoruz. Bu sıramızda toplam 12 tane sık iğne olmalı. Sırayı başlangıçta çektiğim zincirin içine birleştiriyorum ve bir zincirle yeni sıraya başlıyorum. Bir tane sık iğne öreceğim, bir tane arttıracağım, bir sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Toplam 18 tane sık iğne olmalı. Sıra 4. 2 sık iğne öreceğim, bir tane arttırıyorum, 2 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sırada toplam 24 tane sık iğne olmalı. Sıra 5. 3 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3. Bir tane arttırıyorum. 3 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 30 adet sık iğne olmalı. Sıra 6. 4 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4. Bir tane arttırıyorum. 1 2 4 sık iğne, bir arttırma. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz. Bu sıramızda da toplam 36 adet sık iğne olmalı. Sıra 7.
Bu sırada arkadaşlar bulu öreceğiz. Yani zincirin içine arkadaki ilmeğin üstüne örüyoruz. Zincirin içine arkadaki ilmeğin üstüne. Sıra sonuna kadar toplam 36 tane sık iğne örelim. Sıra 8 ve sıra 9. 2 sıra, her sırada 36 tane sık iğne olacak şekilde örelim. 10. sıra fulo öreceğiz. Yani zincirin dış ilmeğinin üstüne örüyoruz. Bir sık iğne, bir arttırma öreceğiz. Bu grubu sıra sonuna kadar tekrarlıyoruz arkadaşlar. Sıra sonunda buluşalım. Sıra sonuna geldim. Bu sırada toplam 54 tane sık iğnemiz olması gerekiyor. Şimdi yeni sıramızda arkadaşlar sadece toplam 54 tane sık iğne örelim. Sıra 12, 54 tane sık iğne örelim. Sıra 13, bir sıra arkadaşlar 54 tane sık iğne öreceğiz. Evet, böylece çalışmamızı bitiriyoruz arkadaşlar. İpliği kısa keserek arka tarafta saklayalım. Evet arkadaşlar, böylece bir tarifimizin daha sonuna gelmiş oluyoruz. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Hepinizin eline sağlık. Bu videomda birlikte Amigurumi Among Us Imposter ördük. Videoma beğeni ve yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmeyiniz ve kanalıma abone olmayı da unutmayınız arkadaşlar. Sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgü dolu günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.